8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Çağrı Gazioğlu Özle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun, teşekkürler. İlk sorumla başlamak istiyorum müsaadenizle. Ortodontide en son yeniliklerden biri olan şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak tedavisinde hiç diş teli kullanılmadan, braketler kullanılmadan dijital ölçü alınarak bilgisayar ortamına aktarılarak oluşturulan bir tedavi modelidir. Bu tedavi modelinde bilgisayar ortamına aktardıktan sonra hastalarımızın problemleri için hastaya kişisel olarak özel yaratılmış bir simülasyon yardımıyla planlama hazırlıyoruz. Bu planlama sonucunda hastaya özel plaklar üretiliyor. Bu üretilen plaklar aracılığıyla biz tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Bu tedavide hasta plakları ağzına taktığı sürece tedavi devam ediyor, çıkarttığı sürece duruyor. O yüzden hastayla birlikte ortak bir çalışma yapmış oluyoruz. Evet. Peki bu dişlerimizi düzeltmezsek ne olur hocam? Ne gibi problemlerimiz olur? Aslında hastalar genellikle bize estetik şikayetler aracılığıyla geliyor. Yani işte benim dişlerim yamuk, bu açıdan geliyorlar. Ama aslında bunun sağlık yönünden de düzeltilmesi gerekiyor. Estetik problemlerin yanında çene eklemlerinde probleme yol açabiliyor. Çene ekleminin dışında çapraşıklıklar dolayısıyla dişler iyi temizlenemediği için, iyi fırçalanamadığı için çürükler meydana gelebiliyor, diş taşları meydana gelebiliyor, kemik kaybı olabiliyor, diş eti kayıpları olabiliyor. Pek çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani hani bir bütün olarak düşündüğümüz zaman ortodontik tedavi aslında sadece estetik değil, estetiğin yanında bütün ağız sağlığını baştan sona etkileyen bir durum oluşturuyor. Evet. Hocam peki bu plağı yaparken hastanın ağız ölçüsünü alıyoruz demiştiniz. Bu ağız ölçüsünü nasıl alıyorsunuz? Nasıl bir cihaz kullanıyor? Nasıl bir ölçümleme? Ondan bahseder misiniz rica etsem? Biz ölçü alırken eskiden manuel ölçüler alınıyordu. Böyle bu hep hastaların söylediği işte hamurlar aracılığıyla ölçüler alınıyordu. Artık dijital ölçü teknikleri geliştirildi. Bu dijital ölçü teknikleriyle hasta bir kamera aracılığıyla 3 boyutlu tarama yapıyoruz. Bu taramalar bütün ağız içerisinde dişlerin üzerinden gezdiriyoruz. Çok kısa sürede yani 1-2 dakika içerisinde tüm çenenin kaydını toplamış oluyoruz. Burada tabii 2 tane avantajı var. Biz bu plakları ürettirmek için yurt dışına da gönderebiliyoruz. Yurt içinde de üretilebiliyor. Bu yurt dışına gönderirken işte kargodan tasarruf etmiş oluyoruz. Bütün malzemelerden tasarruf etmiş oluyoruz. Hem hasta için çok kısa sürede ölçü almış oluyoruz hem de zaman olarak da çok büyük tasarruf ve maddi olarak da çok büyük tasarruf etmiş oluyoruz. Aynı zamanda o hamurlar mide bulantısı da yapıyordu Evet. yani. Hani benim defalarca oldu implant yaptırma sürecimde de oldu. Aynen. Kesinlikle bayağı konforlu kısmına geçilmiş artık. Hem Süper. konforlu hem de çok hızlı. Evet, süper. Peki bu şeffaf plak uygulaması için böyle ideal bir yaş, uygun aralık, işte çocukta uygulanır ve erişkinde uygulanmaz. Bu tip bir özel yaş grubu var mı? Aslında şöyle, bizim için 6 yaştan itibaren uygulanabiliyor olarak kabul ediyoruz bu tedaviyi. Tabii ki problemlerin tipine göre değişkenlik gösteriyor. Her hastalığın ideal bir tedavi yaşı oluyor. Bu ideal tedavi yaşının dışında da tedavi edilebiliyor tabii ki. Ama hani bu aralıkta kalmak gerekirse biz 6-7 yaşlarından itibaren daimi ön kesici dişler ve arka azı dişler çıktıktan sonra bu tedaviye başlayabiliyoruz. Erişkinler için ise yaş eğer sağlıklıysa dokularımız, kemik dokusu, diş eti dokusu bizim için herhangi bir yaş sınırı yok. Peki bu yapmış olduğunuz şeffaf plak yani sürekli mi 24 saat boyunca kişinin ağzında kalacak şekilde mi olacak? Yemek sıralarında çıkartıyor muhakkak. Aynen. Uyku esnasında kalması gerekiyor herhalde. Evet, yani günde en az 20 saat takması gerekiyor 20 saat. idealde. Yemek yerken çıkarttırıyoruz hastalarımıza. Bunun dışında diş fırçalarken çıkarttırıyoruz. Peki temizliği nasıl olmalı? Bakımı nasıl olmalı? Yani temizlik konusu tabii çok önemli. Temizliğini sabah akşam dişlerini fırçaladıktan sonra hastalarımıza diş fırçasıyla muhakkak macunsuz suyla fırçalamasını istiyoruz. Bunun dışında sıvı sabunla yıkayabilirler. Her gün bunu yapmasını istiyoruz, sıvı sabunla temizlemesini. Bir de ayrıca bu ürünler için geliştirilmiş toz, jel, köpük gibi başka temizleyici araçlar var, tabletler var. Bunlar aracılığıyla da işte ihtiyaca göre 2 günde bir, 3 günde bir, bazen haftada bir bu temizlikleri yapmalarını istiyoruz.
Peki bu şeffaf plak hani tercih etmenin avantajı nedir? En azından hani izleyiciler bunu merak edebilir yani. Neden şeffaf plak kullanmayı tercih edelim? Yani şeffaf plaklar artık hayatımıza girdikten sonra bir sürü avantaj getirdi. Bu avantajlardan en büyüğü, hastalara yemek kısıtlaması yapıyorduk biz geçmiş ortodontik tedavilerinde. İşte bunu yememelisin, bunu içmemelisin. Çünkü bu hani tedavinin gidişatını baştan sona etkileyecek değişiklikler yaratabiliyordu. Bu değişikliklerin önüne geçmesini sağladı. Hastalar plaklarını çıkartıyorlar, ne isterlerse yiyorlar, içiyorlar. Bizim hiçbir kısıtlamamız olmuyor bu konuda. Bunun dışında tabii ki en büyük avantajı, tamamen görünmez bir tedavi bu. Özellikle bu işte ergenlik çağında ya da işte profesyonel hayatta bazen braket görüntüsü sıkıntı yaratabiliyordu. İşte bazen çocuklar arasında alay konusu olabiliyordu. Erişkinlerde hani sosyal bir çekinmeye yaratıyordu. Bunun da önüne geçmiş olduk. En azından tamam, hiç dışarıdan fark edilmeden de dişlerinizi düzeltilebiliyor diyebiliyoruz artık. Bunun dışında başka bir avantajı da takıp çıkartılabilir olduğundan dolayı, mesela özel bir günümüz var, düğün var, mezuniyetimiz var. Plakları çıkartıp ara verip ondan sonra tekrar devam edebiliyoruz. Bunun dışında temizlik olarak çok çok büyük avantaj sağlıyor. Sonuçta plaklar çıkartılıyor, güzelce fırçalanıyor. Ondan sonra dişlerimizi fırçalıyoruz, diş ipini yapabiliyoruz, arayüz fırçasıyla güzelce fırçalayabiliyoruz. Yani bütün yapmamız gereken rutin alışkanlıklarımıza devam edebiliyoruz. Yaptıktan sonra plağımızı tekrar takıp devam edebiliyoruz. Biz eskiden geçmişte yaptığımız tedavilerde batma, acıtma gibi problemler çok sık yaşanıyordu. İşte fiziksel olarak bir ağız içerisinde kalabalıklık yarattığı için ağız içerisinde yaralanmalara yol açabiliyordu. Bunun da tamamen önüne geçmiş olduk. Plaklar zaten hani tamamen etrafı yuvarlatılmış, böyle kibar olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bu şekilde. Peki hocam, tel tedavisinin bir kontrol süreci var. Oğluma yaptırdığım için biliyorum. Plağın peki kontrol süreci var mı? Kliniğe gelmek gerekiyor mu? Ne kadar zamanda gelmek lazım? Minimum kaç ay, maksimum kaç yıl kullanabilir kişi plağı? Yani diş plaklarında şöyle, aslında minimum maksimum süre tamamen vakaya özgü belirleniyor. Yani hani biz 3 ayda da düzeltebiliyoruz bir tedaviyi. Tabii ki vakanın zorluğuna, kolaylığına bağlı olarak 3 yılda sürebiliyor. Bu tamamen zorluk kolaylık ilişkisiyle alakalı. Kontroller de şu şekilde yapılabiliyor. Biz genellikle işte 4 ay, 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta gibi aralıklarla hastaları görmek istiyoruz. Ama bunun dışında işte yurt dışında yaşayan hastaları da takip ediyoruz. Onlarla biraz arayı açabiliyoruz. Çünkü burada bilgisayar aracılığıyla elde edilen bir simülasyon var elimizde. Evet. Biz bu simülasyon sayesinde zaten adımları, bir sonraki adımımızı çok iyi takip edebildiğimiz için hani birazcık aralıkları açabiliyoruz. Bazen 3-6 ay arasında bile gördüğümüz hastalarımız olabiliyor. O en başta kamerayla almış olduğunuz ölçüm sayesinde değil mi? Simülasyon aynen. dediğimizde yani konforlu, aynı zamanda süreci de etkileyen bir sistemi kurmuşsunuz siz. Aynen öyle. Bu sistemde sonuçta her adımı biz kendimiz kontrol edebiliyoruz. Evet. En başından tedavinin ben işte 3 adım sonrasını zaten kendim planlamış, kendim oluşturmuş olduğum için hastanın özel durumuna göre çeşitli modifikasyonlar yapabiliyoruz. Yani kontrole gelemeyen hastalar için de sonuçta bu bir dijital çözüm gibi bir şey mi? Bu anlattığınız, öyle mi anlamalıyız? Yani aslında bize ilk etapta böyle belki düşünülmedi ama buna yol açtı. Ben direkt onu düşündüm yani hani manuel bir kontrol yok, göz hizası ya da hissettin mi hissetmedin mi kısmı, battı mı kısmı yok şu anda. Evet. Tamamen bir sistem ve sisteme riayet ediliyor şu anda. Yani aslında şöyle, biyolojik yanıt kişiden kişiye değişebiliyor. Yani hani aslında tamamen insan faktörünü ortadan çıkartmak çok zor ama en azından kontrolü birazcık daha sınırlıyor. İşte bu hani çok aşırı robotik bir teknoloji değil. Yani hani tamamen artık hekimi devreden çıkartıp hani birebir bilgisayarla hasta arasında kalan bir konu olmuyor. Yine de hani hekimin birebir kontrolüne, birebir dikkatine ihtiyaç duyulan bir konu ama uzaktan da yapabiliyoruz. Yani bu bizim için tabii çok büyük bir konfor ve çok büyük değişiklik. Biz sürekli birebir klinik ortamında, hasta koltuğunda bakmaya alışkın bir hani nesil olarak ondan sonra gelen bu yeni teknoloji bizim için tabii çok güzel oldu. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok Rica sağ olun. ederim. Çok teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık. Rica ederim. Evet. Bugünkü misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Çağrı Gazioğlu Özley'di. Kendisiyle şeffaf plaktan bahsettik. Çok da keyifli geçti. Evet,
8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.